Herkese merhaba. Bu haftaki videomda evinizde oluşan çatlaklarla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yani hangi çatlaklar tehlikeli, hangi çatlaklar normal karşılanabilir ve oluşan bu çatlaklarla ilgili neler yapmanız gerekiyor? Bundan kısaca bahsedeceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Bu videoya başlamadan önce şunu belirtmem gerekiyor. Bu videoyu çekme amacım depremli bir durumun ardından oluşan çatlakları yorumlamak değil kesinlikle. Bu videodaki amacım depremsiz durumlarda, yani durduk yerde, örnek veriyorum, bir daire satın aldınız ve bu dairede işte yatay çatlaklar var ya da işte duvarlarda çapraz çatlaklar var ya da belki kolonlarda çatlaklar var ve bunların neden olduğunu merak ediyorsunuz. Bu videoda bundan bahsedeceğim. Daha önce de hatırlayacağınız gibi yeni binada neden çatlaklar olur diye bir video çekmiştim. O videoyu da hemen hatırlatmak için sağ üst köşeye ufak bir görüntü getireyim. Yine sağ üstteki linke tıklayarak da o videoyu bu videodan sonra izleyebilirsiniz ama önce bu videoyu izlemenizi istiyorum. Tabii evinizde karşılaştığınız bu videoları aslında iki farklı açıdan değerlendirmek gerek. Birincisi taşıyıcı sistem çatlakları, ki bu gerçekten tehlikeli. Buna da yine videonun ilerleyen bölümlerinde kısaca değineceğim. Ve ikinci olarak da taşıyıcı olmayan elemanlardaki çatlaklar. Yani bu boya çatlağı, sıva çatlağı, duvar çatlağı gibi şeyler olabilir. Tabii biz şimdi kolaydan zora doğru ilerleyelim ve boya çatlağıyla başlayalım. Boya çatlağı tüm oluşan çatlaklar arasındaki belki de en zararsız çatlak türü ve boya çatlağı oluşmasında pek çok faktör olabiliyor. Bunlar işte astar kullanılmaması, uygun malzeme kullanılmaması, tesisattaki, yani su tesisatındaki kusurlar, sıcaklık değişimleri, binadaki böyle en ufak oturmalar, farklı oturmalar boyada çatlak oluşmasına neden oluyor. Madde madde ilerleyecek olursak ilk olarak sıcaklıktan başlayalım. Evet, yani sıcaklık farklarının zaten boyada özellikle çatlaklara sebep olduğu biliniyor. Özellikle de yeni inşaatlarda bu durum çok fazla karşımıza çıkıyor. Çünkü ani sıcaklık değişimleriyle sonuçta bir sıvı kaybı oluyor ve bu da çatlamaya neden olabiliyor. Buna zaten yeni binada neden çatlak olur adlı videomda uzun uzun değinmiştim. Bu nedenle bu konuyu hızlı geçiyorum. Astar konusu biraz daha farklı. Çünkü özellikle alt tabaka boyasının türü ile yeni boyanın türünün uyuşmaması durumunda bu durum ortaya çıkabiliyor. Mesela yağlı boyalı bir yüzeye su bazlı boya yapıldığında öncelikle dönüşüm astarı uygulanmalı. Dönüşüm astarı ya da geçiş astarı dediğimiz bu malzeme son kat boya atılmadan önce bir kat uygulandığında aslında yeterli. Geçiş astarları özellikle parlak ve kaygan yüzeylerde boyanın da daha iyi tutunmasını sağlıyor. Su izolasyonu konusuna gelirsek bu zaten pek çok hanede, pek çok konutta çok büyük bir sorun. Özellikle teras altındaki katlar, zemin katlar, işte bodrum katlar, yani aslında toprakla temas eden katlarda bu durum çok fazla karşımıza çıkıyor ama sadece bu açıdan da değerlendirmemek lazım. Çünkü tesisattaki kaçaklarda, su tesisatındaki, pis sudaki veya temiz sudaki kaçaklarda yine benzer senaryoları yaşamamıza neden oluyor. Binanın farklı oturmalar yapması da yine çatlamalara neden olur. Tabii bunun bir ucu da taşıyıcı sistem çatlaklarına kadar gidebilir. Bu konuyu ileride yeniden ele alacağım. Şimdilik hızlıca geçiyorum. Boya çatlağının tamiri oldukça basittir. Tamir ihtiyacı varsa saten alçı ile tamir edilen yüzey ardından lokal olarak boyanır. Geldik bir başka konuya. Sıva çatlağı neden olur? Neden evimizde sıva çatlaklarıyla karşılaşıyoruz? Ve aslında halkımızın çok büyük bir kısmı sıva çatlağıyla karşılaşıyor evlerinde ve dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Halkımıza en çok panik yaratan tür sıva çatlağı. Bakalım sıva çatlağı neden olurmuş? Öncelikle çimentolu kaba sıvadan bahsedelim. Çimentolu kaba sıva dediğimiz olay aslında bir nevi zayıf dayanımlı bir beton. Dolayısıyla bir betona nasıl kür yapılıyorsa, betona nasıl bakım yapılıyorsa aslında çimento içeren bütün elemanlara, yani buna şap da dahil, sıva da dahil, bütün elemanlara çok düzgün bakım yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu bakımlar yapılmadığında sıvada çatlamalar meydana gelebiliyor. Bununla ilgili aslında geçtiğimiz haftalarda çok güzel bir video yayınladım. Konusu gelmişken bunu da izlemenizi istiyorum. Dolayısıyla şimdi sağ üst köşede bir link göreceksiniz ve bu videoda Mustafa Bey'in şantiyesini ziyaret etmiştik ve betonun bakımını fıskiyelerle, yani bahçe sulama sistemleriyle çok güzel bir şekilde yapıyordu ve bildiğiniz gibi beton döküldükten sonraki ilk 7 gün boyunca ıslak görüntüsünü hiç kaybetmemesi gerekiyor. Dolayısıyla şahane bir video oldu. O videoyu da tavsiye ediyorum. Bu nedenle bu videodan sonra, tabii öncelikle bu videoyu bitireceğiz. Bu videodan sonra o videoyu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Örneğin sıvanacak yüzeyin sıva işleminden önce nemlendirilmesi şart. Bu uygulama şantiyede önerildiğinde çok büyük tepki alsa da işin teorik kısmı bu. Bu sayede kara sıva, yani çimentolu sıva işlemlerinde örümcek ağı şeklinde yayılan sıva çatlaklarından kurtulabilirsiniz. Sıva uygulamasından sonra da aynı betona kür uygular gibi nemli kalması sağlanmalı.
hatta sulanmalı. Ancak çok uzun süre nemli ortama maruz kalması da terleme etkisi oluşturabilir. Yani ideali yakalamak gerekiyor. Sıva uygulamasının ehil ellerde yapılmaması, harcın doğru oranlarda karışmamış olması da sıva çatlaklarının nedenlerindendir. Pürüzsüz yüzeyli betonarme kalıptan çıkan betonların üzerine veya pürüzsüz yüzeyli dolgu malzemelerinin üzerine sıva işlemi yapılacaksa sıva işleminden önce mutlaka aderans artırıcı bir astar kullanılmalıdır. Bilinen tabirle beto kontak malzemesi kullanılmalıdır. Tabi bu etkilerin dışında boya çatlağına da neden olan büyük bir sebepten yine burada da bahsedelim. Bina oturmaları tabii ki taşıyıcı sistem çatlaklarına kadar gidebiliyor. Dolayısıyla sıva çatlaklarının bir nedeni de bina oturmaları olabilir. Sıva çatlaklarının tamiri için öncelikle bu bölüm, yani çatlak bölüm dikkatli bir şekilde kazılmalı. Ardından öncelikle çimento enjekte edilerek ardından da kaba karışık alçı, saten alçı ve boya uygulaması yapılarak tamiri tamamlanmalıdır. Ancak şunu da mutlaka belirtmem gerekiyor. Bir çatlağın sıva çatlağı mı yoksa boya çatlağı mı yoksa işte duvar çatlağı mı yoksa taşıyıcı sistem çatlağı mı olduğunu mutlaka tespit etmemiz gerekiyor. Bunu da videonun ilerleyen bölümlerinde kısaca izah edeceğim. Geldik alçı sıva çatlağının nedenlerine. Alçı sıva çatlağı en çok kapı ve pencere kenarlarında görülüyor. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Tabii bunu betonarme yapılar için anlatacağım. Tabii bu çatlakların kapı ve pencere kenarlarında görülmesinin temel nedeni bu bölgelerin geçiş bölgesi olması. Alçı çok gevrek bir malzeme. En ufak bir çekme gerilmesine dahi çatlıyor. Bu nedenle de bu bölgelerde kapıyı açıp kapatmaktan kaynaklanan ve pencereyi açıp kapatmaktan kaynaklanan alçı çatlakları sık sık gözlemleniyor. Alçı tamiratı için bu bölgeler dikkatli bir şekilde kazılmalı, birleşim, dönüş gibi yerlere file çekilmeli ve ardından alçı işlemi ve boya işlemi uygulanmalı. Ancak alçı çatlağı duvar yüzeyi üzerinde ise bu çatlağın nedeni duvar olabilir. Az önce de dediğim gibi bunu tespit etmek gerekiyor. Alçı uygulamasında yapılan hatalar da alçıların çatlamasına hatta dökülmesine neden olabilir. Pürüzsüz yüzeylere uygulanan alçı işlemlerinde alçı ile pürüzsüz yüzey arasında aderans artırıcı astar kullanılmazsa, yani az önce bahsettiğim beto kontakt kullanılmazsa yine alçı dökülmelerine ve alt çatlaklara neden olabilir. Alçı tamiri için öncelikle çatlağın nedeni tespit edilmeli. Ardından bu yüzeye dikkatlice soyulmalı. Sonra da kaba karışık alçı, saten alçı ve boya işlemleri klasik bir şekilde uygulanabilir. Tabii bir de su izolasyonu ile alakalı sıkıntılar, yani tesisatla ilgili sıkıntılar veya işte atıyorum bir yerden su kaçağı oluyor. Temiz su hattında, pis su hattında bir yerden su kaçağı oluyor. Böyle durumlarda yine alçıda çatlamalar meydana getirebilir. Geldik duvar çatlaklarına. Tuğla, gaz beton, bims gibi malzemelerde oluşan çatlaklar belki de tamiri en çok uğraştıran çatlak türlerinden. Tabii tamiri en çok uğraştıran dedik ama taşıyıcı sistem çatlaklarından bahsetmiyorum. Bu taşıyıcı olmayan elemanlarda en çok uğraştıran çatlak türleri. Deprem, yapıdaki farklı temel oturmaları ve tuğla örümü esnasında dönüş yerlerindeki tuğlaların birbiriyle kenetlenmemesi, tuğladaki şakül hataları ve diğer işçilik hataları en bariz tuğla çatlakları olarak söylenebilir. Yığma yapılarda da en çok hasar farklı temel oturmalarından kaynaklanır. Ayrıca duvarın oturduğu kiriş veya döşemenin beklenenin üzerinde sehim yapması, yani eğilmesi de yine duvar çatlakları oluşturur. Bir başka duvar çatlağı bölgesi ise şu: kolonla duvarın birleşim ekseninde ve kiriş ile duvarın birleşim ekseninde çatlaklar görülebilir. Bunun sebebi ise iki farklı malzemenin, yani betonun ve tuğlanın en ufak bina hareketlerinde dahi farklı davranış göstermesi ve dolayısıyla çatlamasıdır. Aslında bu bölgede görülen çatlaklar daha çok alçı sıva çatlağı olarak görülür. Endişelenecek bir durum değil bu. Zaten diğer videolarımda da bundan bahsetmiştim. Duvar çatlağını onarmak başlı başına bir iş. Öncelikle duvar çatlağının nasıl onarıldığını anlatacağım. Sonra da benim önerimden bahsedeceğim. Öncelikle bölgenin kazılması gerekiyor. Kazılan bölge köpük ile bir miktar sağlamlaştırılarak işlem yapıyor. Yani bu poliüretan köpüklerden bahsediyorum. Ardından da yine klasik işlem çimento enjeksiyonu, karışık alçı, saten alçı ve boya işlemleri yapılıyor. Ancak en iyi çözüm o duvarın yıkılıp yeniden inşa edilmesi. En sağlıklı çözüm bu. Yani eğer bir duvar çatlağınız varsa o duvarın kaldırılıp yeniden inşa edilmesi bana çok daha sağlıklı geliyor. Peki bir çatlak var ve bu çatlağın taşıyıcı sistemde olup olmadığını nasıl anlayacağız? Öncelikle bunu anlamak çok kolay. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Yapmanız gereken işlem çatlak bölgesindeki dokuyu kazıyarak, nazik bir şekilde kazıyarak çatlağın altındaki yapıyı anlamak. Yani bu bir kolon mu? Bu bir perde mi? Bu bir kiriş mi? Ya da bu bir tuğla mı? Sıva mı? Bunu tespit etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla mutlak suretle orayı kazıyarak bunu tespit etmeniz gerekiyor. Burayı kazıdıktan sonra bu çatlaklar eğer duvardaysa, alçıdaysa veya kaba sıvadaysa veya boyadaysa artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz az çok. Ancak taşıyıcı sistem çatlaklarıysa mutlak surette bir uzmana danışmanız gerekiyor. Yani uzman derken tabii ki bir inşaat mühendisinden bahsediyorum. Aslında diğer çatlaklar için de bir inşaat mühendisine danışabilirsiniz. Çünkü çatlağın taşıyıcı sistemde olup olmadığı konusunda tereddüde düşmenizi istemiyorum. Eğer böyle bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorsanız mutlaka bir inşaat mühendisinden destek alın.
Evet, şimdi taşıyıcı sistem hasarlarını anlatarak devam edeceğim. Ancak bu bölüm sadece kanal üyelerine özel olacak. Kanal üyesi olmak çok kolay. Videonun altındaki katıl butonuna basarak kanal üyesi olabilirsiniz. Ve bu sayede de sadece kanal üyelerinin erişebildiği videoları görebilirsiniz. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Tabii biz aslında videoya devam edeceğiz ama sadece bu bölüm kanal üyelerine özel olacak. Burada da taşıyıcı sistem hasarlarına, korozyon çatlaklarına, özellikle kolonlarda ve kirişlerde çok sık karşılaştığımız korozyon çatlaklarına değineceğiz. Hemen katıl butonuna basarak ve kanal üyesi olarak içeriye devam etmeniz mümkün. Ancak kanal üyesi olmayanlar için burada vedalaşmamız gerekiyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.